ekleyelim buraya çift çizgi arkadaşlar. Onun için de line komutundayız ve şöyle bir çizgi copy olarak da şunu yine aşağı doğru alalım şöyle. Bu şekilde bir şeyimiz olsun. Evet, ondan sonra da az bunu yukarı alalım. Şurada bir ok yapacağız. Bunu pol ile 3 yazarak da yapabiliriz. Enter deyip şöyle bir göz kararı alıp ondan sonra da move ile şuradan şöyle, hatta bunu şuraya da getirebiliriz. Şöyle de olabilir. Böyle bir ok yapabiliriz. Evet, şimdi merdivenle ilgili kısmımız, çizilecek kısmımız arkadaşlar buraya kadar. Bundan sonraki kısım yazılarla ilgili yerler var. Ondan dolayı da bu şekil burada tamam. Şimdi gelelim balkona. Balkon olayları da arkadaşlar ikisi birbirine benzer bir görüntüde. Birisini incelersek diğerinde hakkında birisinde hakkında bilgimiz olduğu zaman diğeri hakkında bilgimiz aynen olacak. Burada baktığımız zaman yine balkonun sınırlarımı yapayım. Ondan sonra şu sınırlarından içine 5 yine atarız. Aynı merdivendeki gibi burada da korkulukları oluşturabiliriz. Buradaki balkon sınırını yapalım. Evet. Şimdi buradaki çıkıntılar kaç idi? Baktığınız zaman 50 arkadaşlar. Balkonun çıkıntıları, dışa doğru çıkıntıları 50. Şuradaki çıkıntılar. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Balkon layer'ındayım. Zaten merdiven balkon diye bir layer tek yaptık zaten. Şöyle bir gelip normalde balkon layer'ı nereden gelir? Layer'ın çizimi için ilk başlangıcımız yine kaba yapı elemanlarından başlarız. Evet. Onu bir alalım. Sıvayı düşünerek yapmayacağız çünkü. Sıva değişkendir. Bakın şöyle girip şimdi şuraya